Herkese merhaba. Overlock makinesinde iplik nasıl takılır, dikişe nasıl başlanır ve dikiş nasıl bitirilir konularını anlatmaya çalışacağım. Overlock makinesinde iplik değiştirmenin iki farklı yöntemi var. Birinci yöntem, eğer bir hata yapıp ipliklerimizi kırdıysak kullanıyoruz. Bu yöntemde ipleri şemadaki adımlara göre değiştiriyoruz. İkinci yöntem ise İpliklerimizin sadece rengini ya da cinsini değiştirmek istediğimizde kullandığımız yöntem, ki bu yöntem çok daha kolay. Sonrasında da ipliklerimizi geçirdik. Dikişe nasıl başlanır, dikiş nasıl bitirilir, bunları da anlattığım bir kısım var. Aynı zamanda videonun sonuna fotoğraflar ekledim. Bunlar ipliğin doğru geçirilmiş haldeki yakın plan çekimleri. Bu fotoğraflar da umarım işinize yarar. Şimdi ilk yöntem için iplikleri keserek başlayacağım. İlk başta baskı ayağını yukarı kaldırıyorum ve buradan bütün ipleri kesiyorum. Bunları da değiştireceğim ben. Buradaki renklere uygun ipler buldum. Elimde kırmızı yoktu, o yüzden bir turuncu bobin buldum. Onun yerine onu kullanacağım. Şöyle yerleştireyim. İplerin hepsini çıkardım. Makinenin içinden çıkan böyle bir cımbız var. Bu cımbız çok kaliteli bulmadım açıkçası ama işe yarıyor. Ben yine bir tane metal almayı düşünüyorum. Daha ucu kavisli olacak şekilde. Sanki onun daha çok yardımı olacak gibi geliyor. Tabii deneyerek öğreneceğim bunu da. İlk etapta teleskopik kılavuzu açacağım. Yükselttim bunu. En açık konumuna getiriyorum. Makinenin tekrar içini açıyorum. Buradaki diyagramı takip ederek 1 ile başlayarak ipleri geçireceğim. 1 üst lüper ipi, 2 alt lüper ipi, 3 sağdaki iğnemiz, 4 ise soldaki iğnemiz. Bu sırayı takip ederek ipleri geçireceğiz. Yani ilk başta üst lüperi geçiriyoruz. İpimi buradan kılavuzdan geçiriyorum. Bu kılavuzdan sokacağım ipi. 2 elimle tutuyorum. Böyle sadece şuradan geçiriyorum ve öne doğru veriyorum. Yani aslında bu kafanızı karıştırmasın. 2 tane başı var bu metal kılavuzun. Buradaki kanala doğru giden tarafı kullanacağız biz. Ben diğerlerini de takayım. Şu anda hareket ettirdiğim elim benim iplik bobininden gelen ip. Bunu alıyorum, takıyorum ve kanala veriyorum. Bu arada ufak bir not düşeceğim burada. Eğer alt lüperleriniz kırıldıysa her seferinde sıfırdan başlayarak iplerin geçirilmesi tavsiye ediliyor. Buradaki disklerin arasından ipleri nasıl geçirdiğimi de göstereceğim. Her zaman ipi 2 elle tutarak yapacağız bunu. Burada diskler var. Tansiyonu buradaki disklerin sıkılığı ya da gevşekliği ayarlıyor. Bunun arasından ip doğru geçmezse iplik tansiyonunu ayarlayamayız. 2 elimle tutuyorum. Bu disklerin arasına yukarı aşağı yaparak en son noktasına kadar ilerletiyorum. Varsayımsal olarak geçirdiğimi düşünüyorum. Ve buradaki tansiyonu arttırın. Şu anda ne kadar zor geliyor ipim. Bayağı çekmem gerekiyor. Bu disklerin arasından ipimin geçtiğinden eminim ben. Bunu biraz daha alacağım. Alırken cimri davranmayın. Çünkü tüm yolları kat ettikten sonra buradaki tüm yolları kat ettikten sonra baskı ayağımızın altında da bir 10 santim kadar ipimizin olması gerekiyor. İpi biraz fazla geçirmeye siz de özen gösterin. İkinci kılavuza geleceğim ben. Ben şuradan başladım. Şu anda üst lüper ipini takacağız. İlk önce üst lüper ipini takmak çok önemli. Çünkü üst lüperin üstünden geçerek alt lüperi takacağız. Eğer ilk başta alt lüperi takarsanız ipliğiniz kırılabilir ya da lüperlerinize zarar verebilirsiniz. Bu sıralamayı takip etmek bu yüzden çok önemli. Onu da göstereceğim zaten takarken. Üst lüperin üstünde geometrik bir şekil var. O şeklin üstünde kalmalı alt lüper ipi. Sağdan başlayarak takın. Daha kolay oluyor deniliyor. Ama bu doğru bir teknik değil. Her zaman siz buradaki gösterdiği kılavuzdaki işaretleri uygulayarak siz de gidin. Burada altta bir tane daha kılavuz var. Bu kılavuzdan geçiriyorum. Bundan sonra bu cımbızı kullanacağız. Diyagramdan da gidebilirsiniz. Bu her zaman garanti bir yöntem. Şu anda kırmızı işaretli iplik yolunu takip edeceğiz. Üst lüperi takıyoruz. Ve buradaki kırmızı noktalı yerleri takacağım. Şurada ilk kılavuzumuz var. Şu. Hemen onun altından geçirdim. Bu kırmızı. İkinci olarak burada bir kırmızı var. Onun içinden geçiriyorum.
Ondan sonra buradayım. Bu kırmızıdan geçiriyorum ipimi. Bu da geçti. Ve son adım olarak 1, 2, 3 ve 4. adım olarak üst lüperin gözünden bu ipi geçireceğim. Üst lüper burada. Biraz önce bahsettiğim açı da burasıydı. Ona biraz sonra değineceğim ben. Bunun gözünden bu ipimi geçireceğim. Buradan geçiriyorum ve alttan alıyorum ipimi. İpi geçirdikten sonra ipliğinizin gevşeyip bollaşmasından dolayı kılavuzlardan çıkmış olabileceğini de düşünerek bütün kılavuzlardan geçtiğine eminim. Üst lüperin gözünden de geçirdik. Şimdi en korkulana geçiyoruz. Alt lüper. İpi böyle tutarak disklerin arasından geçtiğine emin oluyorum. Hemen test ediyorum. Çok zor çekiyorum ben. İpim doğru geçti disklerin arasından. Alt kılavuzdan da ipimi geçirdim. Bizim makinelerimiz için bir tane daha diyagram koymuşlar. Alt lüper ipinin geçirilişinin ayrıntılı bir diyagramı. Alt lüper bu sefer sarı noktalar. Sarı noktaları takip edeceğim şimdi de. İlk başta buradan geçiriyorum. Burada bir tane daha var. Kılavuz şuradan. Burada yine bir zoom alayım ben. Daha ayrıntılı görelim. Buradan geçirdim. Sonra elinizdeki ipi her zaman gergin tutun. Gergin tutarken buna geçirmek çok daha kolay. Alttaki kılavuzdayım ben. Buradan da geçirdim. Alt lüper için en sağ pozisyona gelecek konumda ip takılı. Ufak bir not düşüyorum. Turuncu üst lüper ipimizde, üst lüperimiz burada. Size dediğim açı tam olarak şurası. Cımbızın ucuyla oradaki kavisi gösteriyorum size. Alt lüperdeki ipin üst lüperin bu açılı yerinin üstünde kalacak şekilde geçmesi lazım. Lüperin üstünden ipi geçiriyorum ve bunun arkasında bir çentik var. Göremeyeceğimiz kadar uzakta bir çentik orası. Ondan geçtiğine emin olana kadar arkaya doğru vereceğiz. O çengelden şu anda ben geçirdim. Şöyle yapınca ipim gelmiyor. Burada geçirirken tabii volanla oynayarak, lüperi hareket ettirerek geçmesine yardımcı da olabilirsiniz. Tamamdır. Ve bu ipi de yine baskı ayağının altından sola doğru veriyorum şimdilik. İpim tam olarak üst lüperin şurasında olacak. Şöyle yapayım. Sarı ipim alt lüper ipinin geldiği yönü görebilirsiniz böylece. Sadece iğnelerin ipini geçirmek kaldı. Bu yeşil ipliğin kılavuzu. Buradan geçiriyorum. Bu hatanın yapıldığını gördüm. Sağ iğne ipi buradaki ikinci kılavuzun altından da geçirilecek. Bunun altından da geçiriyorum. Bakın zaten şurada diyagramma geri döneceğim ben. Dediğim kılavuz, gösterdiğim kılavuz şurada gösterilmiş. Ve bunun yanında bakın tam şurada ufak bir yeşil var. Kılavuzun da altından geçirin demişler ipi. Buradaki kılavuzun da altından geçiriyorum ipi. Bu kılavuz. Geçirdim. Sonra yeşil takip ediyorum. Buraya verin demiş. Oradan da hallettik. Bunları yaparken bıçağı yukarı konumu alabilirsiniz. Ben kaldırmamışım ama siz alabilirsiniz. Burayı daha rahat görürsünüz böylece. Buradaki kılavuzdan ipi geçireceğim. Bu kılavuz iğneye giden kılavuz. Sağdaki iğne için sağdaki kılavuzu kullanacağım. Buradan da şöyle hemen geçiriyorum. Burayı da geçirdim. Yine baskı ayağının altından ipi alıyorum ve sola götürüyorum. Yine aşağı yukarı yaparak disklerin arasından ipimin geçtiğinden emin oluyorum. Bu kılavuzdan geçiriyorum. Mavi kılavuzdan geçiriyorum. İplik kılavuzundan geçiriyorum. Ve iğneme ipliği takıyorum. Baskı ayağının altından alarak ipleri sola doğru veriyorum. İplerimiz kılavuzlardan çıktı mı diye son bir kontrol yapıyorum. Hepsi şu anda yerinde gibi görünüyor. Şu anda kapağı kapatabiliriz. Baskı ayağı hala yukarıda. Baskı ayağını henüz hiç indirmedim. Hala yukarıdayken volanı kendime doğru çevirerek zincir oluşturmayı deneyeceğim. Evet, şöyle zinciri gördüm. Bundan sonra baskı ayağını indirebiliriz. Bu arada ipleri takarken burada sürekli tansiyonlarla oynadık. İplerinizi değiştirmeden önce mutlaka ya buradaki tansiyonları not alın ya da bir fotoğraf çekin.
Tüm iplerin takılması bittikten sonra tüm tansiyon ayarlarınızı önceki tansiyon ayarına mutlaka döndürün. Dikiş baskı ayağının altına şu anda kumaş yerleştirip deneme yapabilirsiniz. İpleri değiştirirken ya da alt lüperlerle oynarken benim önerim mutlaka kapandığından da emin olun. Cihazın elektrik bağlantısını kestiğinizden de bence mutlaka emin olun. Şimdi bıçağı aktif konuma getiriyorum. Bıçağı aktif konuma getirmek için bıçağın yanındaki buradaki siyah kolu kendime, yani sağ tarafa doğru çekiyorum. Burada tabi bu parmağımla da buradan basınç uyguluyorum. Yerine yerleştiriyorum. Ani ve sert bir hareket yapıp bıçağa zarar gelmesini de engelliyorum. Ben şu anda bıçağımı yine aktif konuma getirdim. Makinemi kapattım. Makinemi açtım. Baskı kolu aşağıda. Videonun ikinci kısmındayım. Dikişe nasıl başlayacağız? Dikişe başlamak için biraz önce ayak yukarıdayken ilk ip taktığımızda tabi bir zincir aldık. Şu anda boş çalıştırarak makineden 5-7 santim arasında bir zincir elde edeceğim. Biraz zincir elde ettim ben makinemden. Bu adımdan sonra kumaşımı baskı ayağının altına yerleştirip dikmeye başlayacağım. Yani mevzu şu, bir zincir oluşturmadan, makinenin zincir oluşturduğundan emin olmadan kumaşı makinenin altına vermiyorum. Şöyle pamuk saten bir kumaş buldum. Bu kumaşla bir test yapacağım. Siz de her kıyafetinizi dikmeden önce böyle kalıbı keserken sağdan soldan ufak parçalar kalır mutlaka kumaşta. 2 kat kullanacaksanız kumaşı 2 kat, ama tek kat overlock çekeceksiniz. Kumaşı tek kat koyarak bir test dikişi yapın. Buna göre tansiyonu düzenleyin. Ben çalıştığım her kumaş için tansiyon önerisini açıklamalar kısmına mutlaka yazacağım. Mesela bugün orta kalınlıkta pamuk saten kumaşla çalıştım. Tek kat kumaş çalıştım. Hangi tansiyon ayarlarını kullandım? Bu videonun altında da başlayarak ben mutlaka hepsinde yazacağım. Bir önemli nokta şu: overlock makinesinde asla kumaş çekiştirmiyoruz. Kumaşın baskı ayağı altından kendi hızında geçmesine izin veriyoruz. Bir ikinci nokta, buradaki oluşturduğumuz zinciri tutuyoruz elimizle. Burayı belirteyim, tutuyoruz. Asla çekmiyoruz. Bunu da çekersek iğnelerimizi kırarız. Sadece bu ipi tutarak ipin altta birikmesini önleyeceğim. Aynı zamanda tutmak şu bakımdan önemli. Bazen şöyle problemler oluyor. Kumaşın başında dikiş adımları sanki çok sık ama sonrasında daha gevşemiş gibi görünüyor. Aslında bunun sebebi sadece bunu tutmamamızdan kaynaklanıyor. Eğer bunu tutarsanız dikiş başta da, ortada da, sonda da homojen olacaktır. Şu anda ben sadece ipi tutuyorum. Tekrar bunu vurgulayayım. Asla çekmiyorum. Kumaşı baskı ayağının altına aldım. Bıçağım aktif konumda. Şu anda ilk dikişi almaya çalışacağım. Bu test dikişi. Bunu tekrar söyleyeyim. Ben buradaki ipliklerin durumuna göre tekrar bir tansiyon ayarlaması yapacağım. Dikişi bitirmek için pedala basmaya devam ediyorum. Burada tekrar zincir alacağım. Burada bu ipi buradaki makasa kestiren kişiler var. Hani bu yapılmayacak bir şey değil. Ama benim için makasla kesmek daha iyi. Makasla keseceğim. Evet. Test dikişimiz test dikiş gibi olmamış. Gerçekten şu anda hatasız bir şekilde dikmişim. Pamuk saten orta kalınlıkta bir kumaş için 2,5, 3,5, 3,5 ve 3,5. Şimdi bir de 2 kat dikeyim ben. Bunun da ayarını yazayım. Yine zincir alıyorum ve zinciri kesiyorum. Sarı olan ipimde hafif bir bolluk var. O sarıyı birazcık sıkacağım. Yani 4'e getirdim ben. Ondan sonra böyle çeviriyorum. Bu sol iğne. Sol iğne ipi biraz görünüyor. Burayı da sıkmam lazım. Bunu da yarım kademe sıkacağım. Ve yeşil. Yeşil de biraz fazla görünüyor. Onu da yarım kademe sıkacağım. Şimdi bu ayarlarla tekrar bir test yapalım. Şu anda daha doğru görünüyor. Çift kat pamuk saten içinde makinemin ayarlarını sayayım. 3, 4, 3,5 ve 4. Evet, şimdi ikinci iplik değiştirme yöntemine geçelim. Makinemi kapatıyorum. Baskı ayağını yukarı kaldırıyorum. Ve en önemli noktası bu. Tüm tansiyon ayarlarını sıfırlıyorum. Yani en gevşek tansiyona getiriyorum. Bu en önemli noktası. Bunu tekrar vurgulayayım. Bakın inebileceği en alt noktada şu anda tansiyonlar. Şimdi ipleri tekrar beyaz olan eski haline geri döndüreceğim. Yapacağım şey, buradan ipi kesiyorum. Bunu çıkartıp ve beyazı takıyorum.
teleskobik kılavuzudan şöyle geçiriyorum. Bu iki ipliği birbirine düğümleyeceğim. Düğümleme yöntemi inanın hiç fark etmiyor. İsterseniz ayakkabı bağlarmış gibi bağlayın. Ya da normal dikiş ipliğini düğümlüyormuş gibi düğümleyin. Ben öyle düğümleyeceğim şu anda. Düğümün sağlam olduğundan şöyle hafif çekiştirerek emin oluyorum. İplik fazlalığını düğüm attığım yere yakın bir yerden keseceğim. Ama burada düğüm attığımız yerin hemen altından da kesersek bu iplikler açılır. O yüzden çok az bir mesafe bırakarak ipliği kesiyorum. Şu anda aynı şeyi diğer ipim için yapacağım. Buradan kesiyorum ve yerine tekrar beyazı takıyorum. Bu ikinci yöntem pratik olan yöntem. Videonun başında da bahsettim. Sadece ipliğin cinsini ya da ipliğin rengini değiştirecekseniz bu yöntem çok kolay. Ama zaten hani iplik geçirmek o kadar da büyütülecek bir şey değil. Burada son bir kontrol daha yapıyorum. Sonra olabildiğince hızlı bir şekilde buradan çekeceğiz. Şuradan tutarak sarı ipi çekiyorum. Yani alt lüper ipliğini ben şu anda değiştirdim. Evet, bir ipimi daha değiştirdim. Dikkat etmeniz gereken tek nokta var. Düğümler iğneye gelince burada kesmeniz lazım. Bunu tekrar alıp tekrar geçireceksiniz. Yoksa burada çekerseniz iğnenizi kırarsınız. Aman çok dikkat edin bu kısmı. En son ipim kaldı. Onu da çekiyorum. Tam olarak iğnenin üstüne gelince kesiyorum. Şuradan kesiyorum. Bu ipi yukarıdan alıyorum. İğnenin içinden geçirmeye çalışmıyorum düğümü. Ve bu da tamam. Hepsini baskı ayağının altından geçirip sol tarafa doğru veriyorum. Bıçağımı da indiriyorum. Burayı kapattım. Tansiyonları sıfırlamıştık biz. Bunu yapmadan önce not alın demiştim. Baskı ayağı yukarıda olanı kendime doğru birkaç tur döndürüyorum. Evet, ben zincir gördüm. Şu anda yaptığımız ayarlar doğru görünüyor. Baskı ayağını aşağı indiriyorum. Makinemi çalıştırıyorum. Hatırlarsanız şu anda yapacağımız şey zincir almak olacak. Buradaki ipi tutarak pedala hafifçe basacağım ve 5-7 santim arası zincir almayı bekleyeceğim. Şu anda zincirimi aldım. Ve 2 kat kumaşımı, biraz önce kullandığım kumaşı tekrar makinenin ayağının altına veriyorum. Buradaki ipi asla çekiştirmeden ama tutarak kumaşımı veriyorum. Ayarında ufak bir hata yapmışım ben tansiyon ayarında. İplik renklerini değiştirmenin ne kadar kolay olduğunu siz de gördünüz. Videom bu kadardı. Umarım yararlı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.